Finallerime ilk gün kimya ile başlıyoruz. Şimdi not çıkarıyorum. İşime yarayabilecek şeyleri, formülleri hatırlamak için. Yaklaşık değil 8 saat oldu ders çalışalı. Sabah 11 gibi başladım. Şu an saat yine 11.30. Eski günlere dönmüş gibi hissediyorum. Hiç de dönmeyi istemediğim günler aslında. Görebileceğiniz üzere sivilcelerimi, aldığım kilolar ve göz altlarım bu konuda bana kesinlikle katılıyor. Niye çektiğimi bilmiyorum. Belki koyarım, belki koymam diye. Belki de neden video koymadığımı göstermek içindir. Evet, üniversite zormuş. Onu fark ettim. Şu an çok gürültülü konuşmamaya çalışıyorum çünkü aile evindeyim. Hani herkes uyudu zaten. Ben bilmiyorum artık 1'e 2'ye kadar biraz formül yazıp soru da bakabilirsem kendimi daha hazır hissedeceğim. Öyle gireceğim sınava. Sıkıntı ondan sonraki sınavlarda. Çünkü onlara hiç çalışmadım. Güzel geceler bekliyor büyük ihtimal bizi. Ne güzel. Suratıma iner misin? Şimdi kahve yapacağım kendime. Gerçekten bilmiyorum niye açtım bu arada, bakın. Aynı yerdeyiz yine. Uy. Eskiden nasıl çekiyordum ben bu videoları? Evet, kaldırıyordum normalde. Şöyle yapsam. Çok ses çıktı. Nasılsınız? Video kalitesi çok kötü. Gece vaktindeyiz. Ve ışık da çok kötü. Hiçbir şey ayarlamadım zaten şimdi. Hani sadece açacağım dedim ve açtım videoyu. Yorgunum. Yani kesinlikle belli oluyor zaten ama hani birazcık kafamı da dağıtmak istiyorum konuşarak ya da bir şey yaparak. Bilemiyorum, belki bu final haftasını çekmem lazım ki bana ufak bir ders olsun, size de ufak bir ders olsun arkadaşlar. Derslerinizi aksatmayın lütfen. Ben aksattım. Çok bir yararını görmedim yani. Ders çalışmazken de çok mutlu değildim. Çalışırken de çok mutlu değilim şu anda. Bitmesini bekliyorum. Ama siz öyle yapmayın. Daha iyi çalışın, daha düzenli çalışın. Düzen hakkında bir ses kaydı çekmiştim aslında. Düzenleyebilseydim çok daha erken bir zamanda atacaktım büyük ihtimalle ama Ocak sonu gibi atabileceğim o videoyu. Artık videoya ne koyacağım bilmiyorum, tamamıyla ses kaydından oluşuyordu. Bugünden bugüne ne değişti? Hala düzen içinde olamamam değişti. Hala ne yaptığımı bilememem değişti. Bir şekilde ilerletmeye çalışmamın ilerlememesi. Pardon, bunlar değişmeyen şeylerdi. Değişen şey belki farkındalığımın artmış olması. Hayatım ve benim aynı kalmadığını görüyorum artık. Hani kızıyordum kendime. Öncesinde 10 saat düzenli bir şekilde çalışabilen ve her şeye zaman ayıran bir insan nasıl olur da şu an bunu yapamaz diye. Sonra fark ettim ki koşullar aynı değil. İstediklerim aynı değil. Hayatım aynı değil ve kendimden de aynı performansı bekleyemem. Bu çok acımasızca olur. Hayatım bundan sonraki 7 senesi boyunca o şekilde çalışmaya devam etmek çok acımasızca olur. Şu an daha yani ortalama, belki ortalama altında bir öğrenciyim. Gerçekten sürekli olarak son güne bırakarak biraz hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Hani bir şekilde bir deneyim bu da benim için. Ama kesinlikle stresli ve insanı yoran bir deneyim. Her iki tarafta stresli ve insanı yoran deneyimler ama bu tarafı kendini daha kötü hissettiren bir taraf. Pişman mıyım? Çok da değil. Şimdi yalan olmasın yani. Ne? Ders saatlerinde arkadaşlarımla kafede oturduğum için veya gece ders çalışacağım gibi sonrasında yurt odalarında dedikodu yaptığım için o kadar da pişman değilim. Çünkü buna hatta daha fazlasını hak ediyordum bir üniversiteye. Koca bir online eğitim senesinden sonra gitmiş biri olarak. Belki çok daha fazlasını yapmam gerekiyordu. Hala çok ders odaklı bir insanım çünkü. Belki bunu biraz daha kırmam gerekiyordu. Bilmiyorum. Şu an yaşadığım karmaşanın, düzensizliğin sebebini, bana ne getireceğini ben de bilmiyorum. Ama işte bir şekilde şu an buradayım. Aslında çok normal bir saat benim için ders çalışmak için ama aile evinde olunca çok alışmışım. Hani belli erken bir saatte yat, erken bir saatte kalk.
Erken çalış, erken yat şeklinde. Yurttayken de tam tersi oluyordu. Gece belli bir saate kadar yalnızca sohbet ediyorduk. Ondan sonra neyse bir çalışalım deyip 2 saat çalışıp böyle uyuyorduk. Şu an ikisinin ortasında çok fazla çalış ama geç bir saatte başlayıp geç bir saatte bitir şeklinde. İki şeyi harmanladım. En yorgun olabileceğim şekli seçtim yani. Bazen çok zeki bir insan olmadığımı farkına varıyorum bazı konularda. Bu da bunlardan bir tanesi. Hayatımı yönetme konusunda kesinlikle yardıma ihtiyacım var şu anda ama yapacak bir şey yok. Bu haftayı atlatmam lazım. Önde yaklaşık bir 5 sınav mı? Böyle bir şey var. Gerçekten kötü hissettiriyor. Birdenbire bu kadar yük altına girmek. Birdenbire güvendiğin her şeyin aslında o kadar güvenilir olmadığını fark etmek. Üniversite tuhaf bir yer. Her bakımdan çok tuhaf bir yer. Kendini keşfetme ve arkadaşlığı, aşkı, hayatı keşfetme bakımından tuhaf bir yer. Daha önce de bahsettiğim gibi, daha önceden aslında 1 dakika önce falan, ben eskiden olduğum ben değilim. Eskiden çalıştığım gibi çalışmıyorum, eskiden davrandığım gibi davranmıyorum. Önceliklerim farklılaştı, isteklerim farklılaştı, hayatım çok farklılaştı. Hiç düşünmediğim bir insan gibiyim şu an ve bundan pişmanlık da duymuyorum. Bu tuhaf bir nokta hani. Bundan bir sene önce bana sorsaydınız şu an yaptığın şeyleri yapar mıydın diye. Büyük ihtimalle böyle bir bakardım şurasınız. Yapar mıyım? Tabii ki yapmam. Ben o kadar salak bir insan. Öyleymişim. Yapacak bir şey yok. Ben de biraz salak bir insanmışım. Ben de her şeyi ölçüp tartamayan bir insanmışım. Bazen ipin ucunu kaçıran bir insanmışım. Bunları öğrenmek rahatlattı beni. Hani benim de bir insan olduğumu öğrenmek. Benim de hata yapmaya lüksüm olduğunu öğrenmek. Hatalarımdan ders çıkarabileceğimi öğrenmek çok rahatlattı. Hele ki 12 sene boyunca hata yapmaktan kaçmış bir insan olarak 12 senelik eğitim hayatımda hep en iyisi olmaya odaklandım. Kendim birileriyle karşılaştırdığım için değil ya da aklımda birincilik olduğu için değil. Sadece en iyisi olmak istiyordum. Yaptığım işte en iyi olmak istiyordum. Ve en iyiysem hiç yapmak istemiyordum. Bu sene katıldığım ne kadar kulüp varsa vasatlık seviyesindeyim. Dans kulübüne katıldım. Gerçekten vasattım çünkü geç başladım. Bunu bir bahane olarak ortaya sunuyorum. Aynı zamanda çok da hareketleri yapamıyordum gerçekten. Adımlarımı bir türlü attıramıyordum yani. Hani, hatta dans ettiğim hani çok iyi olan birkaç arkadaşım şey yapıyor. İğrenç öylesine ne oldu, sıkıntı yok falan. Dedim ki iyi falan dans etmiyorum. Her adımım kaçtı. En son bir şey dedi. Ne olacak ki eğleniyorsun. Mesela eğlenebileceğini öğrendim. Hata yapmama rağmen. Hatam çok saçma olmasına rağmen o konuda eğlenebileceğimi öğrendim. Ya da ne bileyim bir konuda kötü olmanın o kadarca can acıtan bir şey olmadığını fark ettim. Her ortamın en zeki, en iyi ya da ne bileyim en bilgili insan olmak zorunda değilim. Bunlar beni 12 sene boyunca taşıyan şeylerdi. O yüzden bunlardan bahsediyorum. Bunlar benim gurur tablom gibi bir şeydi. Bunu söylemeyi çok seviyordum zeki bir insan olduğumu. Ama şu an gittiğim yerde herkes en. Herkes benden çok daha farklı konularda da enler. Artık her konuda en iyi olmayı bekleyemem. Ve bunu istemiyorum. Bunun ne kadar yorucu ve yıpratıcı bir şey olduğunu ben biliyorum zaten. Tekrar tekrar böyle bir şey yaşamama gerek yok. Şimdi istediğim şey potansiyelim kadarını yapıp geri kalanını hayata bırakmak. Zorlama istemiyorum daha fazla. Bir şeyleri zorlamak, şansımı zorlamak, kendimi zorlamak, sağlığımı zorlamak. Çünkü rekabet hiç bitmiyor. Ders hiç bitmiyor. Ve zamanım çok az oluyor. Her şeye zamanım çok az oluyor. Ben uyumayı seven bir insanım. Ve bu seneyi mesela uykuya ayırdım. Ama eğer bundan biraz daha hırslı bir insan olsaydım o zaman uyku zamanım azalacaktı. Arkadaşlık zamanım azalacaktı. Ne bileyim kendime ayırdığım o ufacık zaman azalacaktı ki kendime çok bir zaman ayırdığımı söyleyemem. Gerçekten sene başında
var olan seninle şu anki senin arasında yine sağlık bakımından da olsun, ruhsal bakımdan da olsun çok büyük fark var. Ben yazı tamamladığımda hani daha sağlıklı, daha mutlu bir insandım. Eğitim hayatı her zaman beni kötü etkiliyor. Her zaman, her dönemin sonunda böyle kafayı yiyecek hale geliyorum. Yeter artık diyorum, lütfen bitsin, sadece bitsin. Ve bunu ben kendime yapan benim. Bu kadar kafaya takıp aynı zamanda bu kadar boşlamayı seçen benim. Yani zihnimde hala 12. sınıftaki o sınava giren Selin varken o 9. sınıfta hiçbir şey takmayan, derslerine odaklanmayan Selin olmayı tercih eden de benim. Bunları dengeye sokamayan da benim. Bunun sonucu hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına olan da benim. Bunların sorumluluğunu fark etmek, ne yaptığını, ne yapmadığını bilmek çok önemli. Ama şunu fark ettim. Her zaman çabanızın sonucunu almıyorsunuz. Her zaman düşündüğünüz kadar iyi bir insan olmuyorsunuz. Her zaman siz de olmuyorsunuz. Bazen öyle bir an geliyor ki içinizdeki tüm o dikili taşlara karşı çıkıp tüm o yargılara, doğrularınıza, adadığınız yollara karşı çıkıp bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapıyorsunuz. Ve bunu çok istediğiniz veya üzerine çok düşündüğünüz için değil. Zaman, an öyle getirdiği için yapıyorsunuz. Benim bu sene üniversitede en çok fark ettiğim şey bu oldu. Neyi yapmam dediysem yaptım. Neyi düşünmem dediysem düşündüm. Neyi konuşmam dediysem konuştum. Yani bile isteye veya kesinlikle öyle yaparım dediğim için değil de. Hayat beni öyle bir yere getirdi ki olmam dediğim ne varsa oldu. Ki bunu senelerdir o kadar insandan duydum ki bunu da demiştim. Olmam deyip olanlar gibi olmayacağım. Oldum. Bunları belki kapak koyarım diye gidiyorum. Yoksa içimde kan ağlıyor şu an. İşte şu anki durumum bu şekilde. Çok neşeli bir halde değilim. Çok rahat, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir halde de değilim. Ama kendime biraz daha yaklaştım. İnsan olmaya biraz daha yaklaştım. Kafamdaki o idealliklerden biraz daha kurtuldum. Ama size tavsiyelerim hala aynı olur herhalde. Düzen ve disiplin. Düzensiz bir hayat yaşayacaksanız bile bunun için bir düzeniniz olsun. Çünkü hayat ellerinizin arasından kayıp gitmek için çok kaygan. Bu her an gerçekleşebilir. Ve dediğim gibi siz yapmam dediğiniz ne varsa yapabilirsiniz. Bu ihtimallerden kaçınmak ve bu ihtimallerin peşinden gitmek de sizin elinizde. Evet, gece gece anekdotlarımı da verdiğime göre kendime de ben gidip artık formüllerimi yazmaya devam edeyim. Seviliyor ve övülüyorsunuz. Dünyanın en yorgun videosundan görüşmek üzere.